Topkapı Sarayı'na getirildiğinde önce Galata'daki Acemi Cariye Okulu'na alındı. Burada Kur'an okumayı, Osmanlıca konuşmayı, klasik Arap edebiyatı, dikiş, müzik ve harem içi adabı öğrendi. Diğer kızlar utangaç ve çekingenken o, sükunet içinde öğrendi, gözlemledi, not tuttu. Hocaları onun için sessiz bir yılan gibi diyordu. Topkapı Sarayı. Boğaz rüzgarının mermer avluları okşadığı, her taşının altında bir sır gizleyen, gözlerle değil kulaklarla yönetilen bir devletin kalbidir burası. Ahmet, ona ilk bakışta bir şey hissetmedi. Ama ikinci bakışta, görüşmeler sıklaştı. Geceleri birlikte şiirler okur, sabahları devlet meselelerini tartışırlardı. Mahpeyker, Ahmet'in içindeki yalnızlığı fark etmişti. Ona sadece bir eş değil, bir zihin ortağı, bir strateji yol arkadaşı gibi yaklaşmıştı. Ve sonunda, saray geleneklerine aykırı bir biçimde, Sultan Ahmet onu sadece bir gözde olarak değil, resmen Haseki Sultan ilan etti. Haremdeki kadınlar şaşkındı. Bu bir kariye değil, bir kadındı artık. Bir sultan. Kösem adını da işte o zaman aldı. Anlamı sürünün önünde giden lider dişi koyundu. Ama onun sürüsü bir millet, yürüdüğü yol ise imparatorluktu. Hürrem Sultan'dan sonra, sarayda bir kez daha tek eşlilik geleneği yerleşmeye başladı. Ahmet, başka hiçbir kadınla ilgilenmedi. Kösem'in çocukları art arda doğdu. Şehzade Mehmet, Şehzade Murat, Şehzade İbrahim ve kızları Ayşe, Fatma. Ama Kösem, sadece bir anne değildi. O çocuklarını sarayda büyütürken, aynı zamanda sadrazamların değişimini, Yeniçerilerin huzursuzluğunu, ulemanın tavrını, harem içindeki diğer kadınların ittifaklarını dikkatle izliyordu. Her hareketini, her sözünü not edercesine hafızasına kazıyordu. Zira biliyordu, bu sarayda aşk geçici ama güç sonsuzdu. Topkapı Sarayı'nın loş koridorlarında gün doğarken yankılanan adımlar artık sadece cariyelerin değil, sultanın çocuklarının da adımlarıydı. Kösem Sultan'ın içi artık sadece entrika ve ihtişamla değil, annelikle doluydu. Ama Osmanlı Sarayı'nda annelik, bir çocuğu sevmekten fazlasıydı. Korumak, planlamak ve gerektiğinde kendi duygularından vazgeçmekti. Şehzade Mehmet'in doğumu, ona büyük sevinç getirmişti. Ardından gelen Şehzade Murat, daha ilk bakışta sert ve kararlı bakışlarıyla dikkat çekerdi. Kösem, her bir çocuğuna farklı bir bağla bağlıydı. Ama onu en çok düşündüren, en sessiz olanıydı. Şehzade İbrahim. Sanki doğuştan korkuların içinden çıkmış, hep bir köşede annesinin eteğine saklanan bir çocuktu. Kösem, çocuklarını sadece sevmekle yetinmedi. Onları geleceğe hazırladı. Her sabah derslerini kontrol ettirir, hocalarını özenle seçer, edebiyat ve Kur'an eğitiminin yanı sıra, devlet işlerine dair küçük hikayeler anlatırdı onlara. Ama saray, çocuklara huzur veren bir yer değildi. Sultan Ahmet, genç yaşına rağmen siyasetin ağırlığını taşıyordu. Devlet, İran'la savaş halindeydi. Anadolu'da Celili isyanları sürüyordu. İstanbul'un sokakları açlık ve dedikoduyla doluydu. Sarayda ise başka bir fırtına yaklaşıyordu. Taht kimin olacaktı? Ahmet, kardeş katlini sona erdirmişti. Tahta geçecek olan şehzade için yaş sıralamasını öngörüyordu. Ama bu yeni gelenek, Kösem için bir tehditti. Zira Ahmet'in diğer eşi Mahlika'nın oğlu Osman, yaşça büyüktü ve taht sırası ona gelecekti. Kösem Sultan, bu çocuğa kötülük düşünmedi ama kendi oğulları için de geri durmadı. Saray içinde iki kamp oluşmuştu. Bir yanda Kösem ve çocukları, diğer yanda Osman ve destekçileri. Kadınlar sabahlıklarının içinde bakışırken bile satranç oynuyorlardı. Ahmet, Kösem'e her zamankinden daha bağlıydı ama erken ölümü, her şeyi altüst edecekti. 1617 kışı. Sultan Ahmet, 27 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul üzerine kesif bir sessizlik çöktü. Cenazesi, Sultanahmet Camii'ne defnedildiğinde, halk gözyaşı döktü. Ama Kösem ağlamadı. İçinde bir yer buz gibi olmuştu. Gözyaşlarını sarayın derinliklerine gömdü. Çünkü artık o, sadece dul bir kadın değil, eski saraya gönderilen bir dul Haseki değil, bir gün valide sultan olacağına yemin etmiş bir anneydi. 1617 yılının soğuk bir sabahında, harem ağaları fısıltılarla Kösem Sultan'ı uyandırdı. O artık bir duldu. Sarayın kadim geleneği gereği, padişahın ölümünden sonra Hasekiler eski saraya gönderilirdi. Bu sadece bir mekan değişikliği değil, aslında gölgede bırakılma fermanıydı. Kösem, sabah ezanı okunurken çocuklarıyla vedalaştı. Özellikle Şehzade Murat,
Annesinin boynuna sarılıp ağlamıştı. Kösem gözyaşlarını sakladı, başını dik tuttu. Çünkü bu ayrılık geçici olmalıydı. Eski saray, Sarayı Atik, Topkapı'nın gösterişli ve siyasi merkezi havasından uzakta, sessiz ve soğuk bir yapıydı. Ama sessizlik, Kösem Sultan için yenilginin sesi değil, sabırla dokunan planların fon müziğiydi. Her gece, eski bir harita gibi aklında sarayın koridorlarını gezdi. Hangi vezir kimden yana? Yeniçeriler neden huzursuz? Şeyhülislam hangi cephede? Oğulları henüz küçük olduğu için tahta Sultan Ahmet'in kardeşi Mustafa geçmişti. Ama Mustafa akli dengesizdi, hükmetmekten çok korkularıyla yaşıyordu. Zaten birkaç ay sonra tahttan indirildi. Bu defa saray çevresi farklı bir tercih yaptı. Genç Osman, II. Osman tahta çıkarıldı. Yani Kösem'in değil, rakibi Mahlika Hatun'un oğlu. Kösem için bu, ikinci darbe olmuştu. Ama o ne ağladı, ne yakındı. Çünkü kendine söz vermişti. Ben bir gün valide olacağım ve bu devletin ipleri elimden geçecek. Genç Osman, iyi eğitimliydi. Reformcu bir ruha sahipti. Ancak gençti, toydu ve halkın, Yeniçerilerin, ulemanın gücünü hafife almıştı. İstanbul'da huzursuzluk artıyor, ordu disiplinsizlik içinde çözülüyordu. Ve sonunda, 1622 yılında, Yeniçeri isyanıyla birlikte genç Osman tahttan indirildi. İsyan, öyle bir hal aldı ki, Osman Yedikule zindanında boğularak öldürüldü. O an geldiğinde, Kösem Sultan yeniden saraya çağrıldı. Çünkü yeni padişah, onun küçük oğlu 11 yaşındaki Şehzade Murad olacaktı. Ve böylece, Kösem Sultan tekrar Topkapı Sarayı'na dönerken, yalnızca taş duvarlar arasına değil, iktidarın tam kalbine yürüyordu. Yanında taşıdığı, sadece Şehzade Murad değildi. Onunla birlikte taşınan, 10 yıllık sabır, strateji, bilgi ve kararlılıktı. 1623 yılında Topkapı Sarayı'nın taht salonunda sessizce yürüyen küçük bir çocuk vardı. Üzerinde atlas kaftan, başında sorguçlu kabuk, gözlerinde ise korkuyla karışık bir merak. O, 4. Murad'dı. Henüz 11 yaşındaydı. Ve bir anda, dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin padişahı olmuştu. Ama herkes biliyordu. Gerçek iktidar bir başkasının elindeydi. Valide Sultan Kösem. Kösem artık sadece Valide Sultan değil, aynı zamanda naibeci saltanat, yani fiilen tahtın vekiliydi. Osmanlı tarihinde bu derece resmi ve açık bir kadın otoritesi, daha önce sadece Hürrem Sultan'ın perde arkasında kurguladığı bir hayaldi. Sarayın kubbelerinde fısıltılar vardı. Devleti artık bir kadın mı yönetiyor? Evet, ama öyle bir kadın ki, paşaları satranç taşları gibi diziyor, Şeyhülislamlarla zarif ama kararlı bir dille konuşuyor. Yeniçerileri ödüllerle sakinleştiriyor, devletin boğazına dolanan isyanları iplik iplik çözüyor. Kösem'in naibeliği, huzurlu bir dönem olmadı. Anadolu'da Celili isyanları sürüyordu. Doğuda Safeviler, batıda Lehistan ve Avusturya ile diplomatik dengeler gergindi. İstanbul'da ise Yeniçeriler artık her şeyden memnuniyetsizdi. Kösem, bu karmaşık ortamda devlet adamlarını dikkatle seçti. Bazı vezirleri düşürdü, bazılarını saraya yaklaştırdı. Ama en önemlisi, oğlu Murad'ın büyümesini bekledi. Çünkü biliyordu ki, bu çocuğun bir gün karşısında yalnızca düşmanları değil, annesi de olacak. Murad büyüdü. Ergenlik çağı geldiğinde, gözlerinin içindeki çocuk yerini ateşli bir bakışa, şüpheye ve kuvvet arzusuna bıraktı. İçkiye meyletti. Geceleri kılık değiştirerek İstanbul sokaklarında dolaşıyor, halkı denetliyor, hatta bazen kendi elleriyle ceza kesiyordu. Bu dönem, onun meşhur yasaklar dönemiydi. Tütün, içki, kahvehaneler hepsi yasaklandı. İhlal edenler acımasızca cezalandırıldı. Kösem Sultan, oğlunun bu denli zalimleşmesinden kaygı duymaya başladı. Aralarındaki ilişki, bir zamanlar anne ve oğul şefkatiyken, artık bir iktidar çatışmasına dönüşmüştü. Zira Murad artık annesinin gölgesinde kalmak istemiyor, gerçek padişahın kendisi olduğunu tüm cihana kanıtlamak istiyordu. Ve Kösem, her zaman yaptığı gibi, susarak, izleyerek, yeri geldiğinde çekilerek, yeri geldiğinde fısıldayarak gücünü korudu. 4. Murat, kardeşlerinden kuşku duyuyordu. Özellikle en büyüklerinden biri olan Şehzade Mehmet, onun için bir tehdit haline gelmişti. Sarayda yankılanan boğuk adımlar, ardında bir cellat, bir sessizlik ve bir annenin sustuğu çığlık bıraktı. Şehzade Mehmet boğdurulmuştu.
Kösem Sultan o gece hiçbir şey demedi. Ama ertesi sabah sarayın büyük avlusunda yürürken gözlerinin altında yeni çizgiler oluşmuştu. Oğlu kendi oğlunu öldürmüştü. 1640 yılına gelindiğinde 4. Murat genç yaşına rağmen bedenen yorgun, ruhen yıpranmıştı. Alkol alışkanlığı ve iç hastalıkları onu sarstı. Bir sabah Topkapı Sarayı'nda sabah ezanı okunurken Padişah 4. Murat artık hayatta değildi. Ve şimdi Kösem'in oğlu İbrahim tahta çıkacaktı. Ama bu yeni padişah annesi için hem bir taç hem de gelecek bir felaketin habercisiydi. Boğazdan sabah sesi yükselirken sarayın içinden bir fısıltı yayılıyordu. Padişah Murad öldü. Ama bu fısıltının hemen ardından gelen ikinci cümle saray koridorlarına gölgeleri geri getirdi. Yeni padişah Sultan İbrahim'dir. Sarayda korku vardı. Çünkü İbrahim, kardeşi Murad'ın hüküm sürdüğü yıllarda, yıllarca kafeste, ölüm korkusuyla yaşamıştı. O kadar çok kez cellat ayak seslerini duymuştu ki, sonunda gerçek ile hayal arasındaki çizgiler silinmişti. Bu yüzden ilk duyduğunda tahta çıkmayı reddetti. Beni tahta çıkarıp sonra öldürmek istiyorlar. Kösem Sultan geldi, oğlunun ellerini tuttu. Ben hayattayken sana zarar gelmeyecek, dedi. Ve böylece, korkmuş bir çocuğun içinden çekip çıkarılan bir padişahla, Osmanlı'nın yeni dönemi başladı. Sultan İbrahim tahta çıktığında, devleti yönetecek güçte değildi. Halk, Yeniçeri, paşalar, hatta saray ağaları bile bunu biliyordu. Bu sebeple bütün gözler yine aynı kadına çevrildi. Kösem Sultan, artık ikinci kez naibeci saltanat idi. Bu, tarihte çok az kadına nasip olacak bir durumdu. İlkinde oğlu küçüktü, şimdi ise akıl sağlığı kırılgan bir hükümdarın gölgesinde iktidarı sürdürüyordu. Kösem, bu dönemde dış siyasette dengeyi korumaya, iç karışıklıkları yatıştırmaya çalıştı. Sadrazam atamaları, eyalet yönetimleri, vergi düzenlemeleri hep onun onayından geçiyordu. Ancak saray içinde başka bir sorun büyüyordu. İbrahim'in istikrarsız kişiliği. Sultan İbrahim zamanla gerçeklikten koptu. Kimi günler haremdeki cariyelere inci yağdırıyor, kimi günler saraydaki duvarları yıktırıp yeniden yaptırıyordu. Bir keresinde bir balinanın yağıyla yıkanmak istemişti. Bunun uğur getireceğine inanmıştı. Kösem Sultan her defasında durumu toparlamaya çalıştı. Ama İbrahim artık annesine bile güven duymuyordu. Onu çevreleyen dal kavuklar, sadrazamlar ve harem ağaları Kösem'i zehirlemeye çalışıyorlardı. Valide seni küçük düşürüyor, senin yerinde o var. Sultan İbrahim bir gece sinir krizi geçirerek annesinin elçilerini saraydan kovdu. Kösem, olanları sessizlikle izledi. Ama bu sessizlik, planladığı son büyük hamlenin hazırlığıydı. 1648 yılına gelindiğinde İstanbul'da isyan patladı. Yeniçeriler, ulema ve halk, padişahın dengesizliğinden bıkmıştı. Bir isim fısıldandı sokaklarda. Kösem valide. Devletin aklı odur. Onun işaretiyle padişah değişir. Kösem Sultan, oğlunun indirilmesi için izin verdi. Ve çok geçmeden Sultan İbrahim tahttan indirildi, Yedikule zindanına götürüldü. Orada, birkaç hafta sonra, boğularak öldürüldü. Saray bir kez daha sessizliğe gömüldü. Kösem Sultan 3. kez tahta bir padişah oturttu. Bu kez torunu 4. Mehmet. Ama bu defa, karşısında alışık olmadığı bir rakip vardı. 4. Mehmet'in annesi Turhan Sultan. Genç, güzel ve kendini yalnızca anneliğe değil, iktidara da adamış bir kadın. Topkapı Sarayı'na sabah rüzgarıyla birlikte gelen gerginlik, artık duvarlara sinmişti. Tahta yeni oturan 4. Mehmet henüz 7 yaşındaydı. Ve bu, Osmanlı tarihinde bir kez daha kadınların iktidarı anlamına geliyordu. Fakat bu kez yalnızca bir kadın yoktu. Kösem Sultan, 3 padişahın annesi, bir imparatorluğun gizli aklı, artık yaşlanmıştı ama hala kararlıydı. Öte yanda ise genç, hırslı ve güzel Turhan Sultan, 4. Mehmet'in annesi olarak tahtın gölgesinde parlamaya başlıyordu. İkisi de valide sultan unvanını taşıyordu. Ama saray, bir devleti iki gölgeyle yürütemezdi. Kösem, geleneklere göre torununun küçük yaşta tahta çıkması durumunda naibe unvanını yeniden aldı. Böylece devleti fiilen yine o yönetmeye başladı. Ancak Turhan Sultan buna sessiz kalmadı. Gençliğini, güzelliğini, etrafındaki yeni nesil ulema ve Yeniçeri destekçilerini kullanarak, Topkapı Sarayı'nda yavaş yavaş Kösem'in ağırlığını dengelemeye başladı. Her sabah haremde bir sükunet vardı.
Ama her bakışta bir savaşın sesi. Kösem'in tecrübesi vardı. Turhan'ınsa zamanı. Kösem, torunu 4. Mehmet'in çocuk yaşta padişah olmasından dolayı endişeliydi. Devletin çıkarları için bazen fedakarlık gerekirdi. Ve bu fedakarlık, padişahın bile değiştirilmesi olabilirdi. Bazı kaynaklara göre, Kösem Sultan kendi taraftarlarına eğer Turhan oğlunu koruyamayacaksa, onun yerine daha uygun bir şehzade tahta çıkmalı dedi. Bu cümle, sarayda soğuk bir rüzgar gibi yayıldı. Fısıltılar büyüdü. İddialar vardı. Kösem, 4. Mehmet'in öldürülmesi için bir plan hazırlamıştı. Ve bu fısıltılar, doğrudan Turhan Sultan'ın kulağına ulaştı. Gecenin bir yarısıydı. Kösem Sultan, eski saraydaki odasında yalnızdı. Duvardaki kandil titrek bir ışıkla yanıyor, yorgun gözleri gölgeleri takip ediyordu. O gece sarayda hareket vardı. Harem ağaları, Kösem'in dairesine sessizce yaklaştı. Kapı aralandı. Tarihçiler o anı hep fısıltıyla anlatır. Valide Sultan, vakit geldi. Kösem direndi mi? Hayır, sadece, ben oğullarımı verdim, devleti verdim. Demek sıra bana geldi, dediği rivayet edilir. O gece, sarayın duvarları ilk defa ağladı. Kösem Sultan boğularak öldürüldü. Cesedi sabaha karşı, sarayın dışına gizlice çıkarıldı. Sonra, o çok sevdiği Sultan Ahmet'in türbesine gömüldü. Saray sustu. Ama Osmanlı tarihine Kösem'in adı kazındı. O, yalnızca padişah annesi değil, bir devlet aklı, bir entrika ustası, bir sabır efsanesi, bir iktidar kadınıydı. Kadınlar saltanatının doruğunda hüküm sürdü. Bir kariye olarak girdiği sarayda 3 padişahın kaderini yazdı. Ve sonunda, kendi ölümünü de siyasi bir hesaplaşmanın sonucunda yaşadı. Topkapı Sarayı'nın avlularında sabah rüzgarı dolanırken, bir dönem sona ermişti. Sarayın duvarları artık Kösem Sultan adını fısıldamıyordu. Ama her taş, her perde, her odada onun bir gölgesi kalmıştı. Onun öldüğü sabah, yalnızca bir kadın değil, bir çağda kapanıyordu. Kösem Sultan'ın naaşı, Sultan Ahmet Camii'nin türbesine, kocasının yanına defnedildi. O artık mermerin altında, ama adının yankısı yüzyıllardır Osmanlı tarihinin en karanlık ve en ihtişamlı odalarında dolaşır. Bir köle olarak geldiği sarayda, imparatorluğun kaderini belirledi. Bir annenin kalbiyle, bir vezirin zekasıyla ve bir hükümdarın soğukkanlılığıyla yazıldı adı tarihe. Ve belki de en trajik olanı şuydu. Sonsuz güce ulaşmış bir kadın, sonunda yalnızca bir gece sessizliğinde unutulmak için boğuldu. Ama o gece, İstanbul'un taş duvarları bir şeyi asla unutmadı. Kösem Sultan geçmişte kalmadı. O, tarihin kalbinde hüküm sürmeye devam etti. Kösem'in ölümüyle birlikte, Osmanlı'da kadınlar saltanatı yavaş yavaş gücünü yitirdi. Onun ardından gelen valide sultanlar, Turhan Sultan dahil, etkili oldular. Ama hiçbiri onun gibi 3 padişahın kaderini belirleyip, devleti fiilen yöneten bir güç olamadı. Kösem, yalnızca bir valide sultan değil, aynı zamanda bir siyasi mimardı. Haremdeki düzenlemeleriyle, kariye eğitim sistemindeki katkılarıyla, hocaların tayinlerinden sadrazam seçimlerine kadar her alanda iz bıraktı. Halk arasında ise Kösem, efsaneye dönüşmüştür. Kimi onu lanetli bir kadın gibi anlatır, kimi dua edercesine hayırla anar. Bazı söylencelerde, mezarından bile yükselen güçten söz edilir. Saray hikayelerinde adı hep ihtiyatla anılır. Oysa o, hayatı boyunca sadece bir tek şeye sadıktı. Güç. Ve gücü, zekasıyla değil, sessizliğiyle, sabrıyla, hesaplamalarıyla ve gerektiğinde gözyaşlarını yutarak yönetti.